Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Planet manga serisini inceliyorum. Haydi o zaman incelememize geçelim. Beni yakından takip edenler biliyorlardır ki geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde ben bu Planet serisinin okuma maratonunu çekmiştim. O video biraz uzun olduğu için çoğu insanın izleyebildiğini düşünmüyorum. Ama meraklısı izlemiştir. Ben de hem okumuşum, bitirmişim diyerekten bu serinin neden incelemesini çekmedim diye düşünerek bu videoyu çekeyim dedim arkadaşlar. Hikaye hakkındaki bilgiler şu an kafamda tazeyken unutmadan videosunu da çekeyim, kanalıma yükleyeyim dedim. Ve şimdi de bu manga serisinin incelemesini çekiyoruz. Haydi o zaman fiyatlandırma kısmından başlayalım. Arkadaşlar mangamızın etiket fiyatı 130 TL. Fakat siz bunu gidip Amazon'dan aldığınız zaman 87 TL gibi fiyatlardan alabiliyorsunuz. Edese'den almak isterseniz de 84,5 lira gibi fiyatlardan alabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ilk 3 cildin fiyatı aynı. 4. cildin fiyatı birazcık daha fazla. Bunun sebebi ise 4. cildin diğer ciltlere nazaran birazcık daha kalın olması. Hatta size bunu söylemişken göstereyim. Şimdi şu 4. cilt arkadaşlar. Şu da 1. cilt. Şu şekilde yan yana koyup kıyasladığımız zaman kalınlığını az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. O yüzden bunun fiyatı bir tık daha pahalı arkadaşlar. Mesela şu 87 TL, 84 TL gibi fiyatlardan alınabiliyorken bu indirimli haliyle 104-105 lira gibi fiyatlardan alınıyor. Mangamızın boyutuna gelecek olursak arkadaşlar 12.80'e 18-20 boyutlarında şu şekilde One Piece mangası ile ufaktan bir kıyaslama yapalım. Az çok anlayacaksınızdır. Şu şekilde görüyorsunuz One Piece mangasından bir tık daha uzun arkadaşlar. Şu şekilde, şuradan da aynı şekilde birazcık daha geniş. Şu şekilde koyduğum zaman da birazcık daha iyi anlayacaksınızdır diye düşünüyorum farkı. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi One Piece, Naruto, Bleach tarzı mangalardan bir tık daha büyük kendisi diyebilirim. Mangamızın sayfa kalitesine gelecek olursak 2. Amur klasik manga sayfası diyebiliriz. Şu şekilde zaten sesinden anlayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi klasik manga sayfaları arkadaşlar. Aynı zamanda mangamızın şömiz kısmına gelecek olursak mangalarımızın ciltlerinin şömizleri yok. Görmüş olduğunuz gibi kardeşlerim şu şekilde şömizsizler, sadece karton kapağı basılmışlar. Şu şekilde kapaklarını sizlere sırayla göstereyim elimizde varken. Şu şekilde 2. cildimizin kapağı, 3. cildimizin kapağı. Şöyle görüyorsunuz. Şu da 4. cilt son kapak. Benim bu seride favori kapağım 1. cildin kapakları, görmüş olduğunuz gibi çok güzel arkadaşlar. Mangamızı basan yayın evisi Çizgi Düşler / Satori Yayın Evi diyebilirim sizlere. Satori Yayın Evi'ne buradan teşekkürlerimizi iletelim ve daha fazla seri almalarını, daha fazla seri basmalarını da isteyelim. Çünkü Satori Yayın Evi almış olduğu seriyi genelde o seri satılıyorsa hızlı bir şekilde basıp bitirebiliyor. O yüzden Satori Yayın Evi'ni seviyorum arkadaşlar. Sadece çok fazla seri almıyorlar. Kendilerini garantiye alıyorlar diyebilirim. Onun dışında mangamız arkadaşlar toplam 4 ciltten oluşuyor. Zaten sizlere ciltleri gösterdim. Yani kısa bir seri, ama şunu da bir belirtmek isterim. Yakınlarınıza yeni başlayacak olan, yani mangaya yeni başlayacak olanlara kısa bir seri önerim deyip de Planet serisini sakın önerim demeyin arkadaşlar. Çünkü Planet serisi birazcık böyle sıkıcı, yani yeni başlayacak olanlara, mangaya yeni başlayacak olanlara birazcık sıkıcı gelebilir ve mangaya başlamadan bu işi bitirebilir, devamı gelmeyebilir. O yüzden sakın Planet'i önermeyin. Planet'i daha çok böyle bazı mangaları artık tüketmiş, etmiş, bitirmiş, yalayıp yutmuş, farklı tatlar arayışına girmiş olan kişilere önermenizi tavsiye ederim. Bu arada mangamız artı 13 yaş üzerine hitap ediyor. Zaten mangamızın kapaklarının arkasında da artı 13 ibaresini görüyorsunuzdur. Şu şekilde göstereyim. Umarım şu an kamerada gözüküyordur. Aynen gözüküyor. Tamam. Dediğim gibi artı 13 yaş ve üzeri arkadaşlarımız, kardeşlerimiz okuyabilir. Mangamızı yazan, çizen ise Makoto Yukimura. Biz bu mangakayı nereden tanıyoruz? Vinland Saga manga serisinden tanıyoruz arkadaşlar. O seriyi çok sevdiyseniz, o adamın kalemini, o mangakanın kalemini sevdiyseniz ve o mangakanın farklı temalı bir mangasını arıyorsanız buna da bir bakın derim arkadaşlar. Buna da bir bakın, buna da bir şans verin. Şimdi teknik bilgileri bitirdiğimize göre, sonlandırdığımıza göre hikaye kısmına, konu kısmına bir geçelim. Arkadaşlar hikayemiz 2070'li yıllarda geçiyor ve bu yıllarda artık insanlık teknolojik açıdan iyice gelişmiş, uzaya iyice yayılmışlar. Uzay konusunda çığır açtığımız yıllara gelmişiz ve insanlık gezegenler arasında çok rahat bir şekilde yolculuk yapar hale gelmişler. Böyle bir
evrende, böyle bir dönemde geçiyor hikayemiz arkadaşlar. Bu dönemde teknolojik bakımından, uzay bakımından çok fazla geliştiğimiz için de dünyanın yörüngesinde de çok fazla artık uzay çöpü birikmiş bulunmakta arkadaşlar. Bu uzay çöpleri o kadar çok birikmiş bulunmakta ki artık insanlara sorun çıkaracak raddelere gelmiş, ulaşmış. Ve bu yüzden de artık farklı bir meslek ortaya çıkmış. Uzay enkazı kaldırma mesleği arkadaşlar. Bizim hikayemizde DS-12 enkaz kaldırma gemisinin içerisinde çalışanların hayatını ve o dönemdeki isteklerini, amaçlarını, duygularını anlatmakta. Ana karakterimiz Yuri'ymiş gibi geliyor. Yuri'nin hikayesini okuyacakmışız gibi geliyor. Ama daha sonra Hachimaki'ye dönüş yapıyoruz ve asıl Hachimaki'nin karakter gelişimini daha fazla okuyoruz, daha fazla görüyoruz. Birazcık daha hikaye Hachimaki üzerinden ilerliyor. Bana soracak olursanız benim tercihim Yuri'den yana olurdu. Keşke hikaye Yuri'nin hikayesi üzerinden ilerleseydi ve sonu da, şimdi hikayenin başını okuyanlar bilir, spoiler vermek istemiyorum. O sonu da başında geçen bir olayla bitirerek daha güzel bir bitiriş, daha güzel hikaye anlatımı yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Ama bu şekilde de gene hani diyeyim, idare eder diyeyim. Seriyi çok sevdim mi, çok beğendim mi diye soracak olursanız da çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Yani Satürn evleriyle bunu kıyasladığım zaman, çünkü Satürn evleri de birazcık uzay temalı, astronot temalı, o tarz bir temada olduğu için ikisini kıyaslıyorum şu an. Tercihim Satürn evlerinden yana olacaktır. Ama bu demek değil ki Planet serisi de kötü. Hayır, Planet serisi de yine güzel, okunabilir, farklı tat arayanlar için farklı bir seçenek diyebilirim. Aslında hikayemiz temel olarak bizlere şunu gösteriyor arkadaşlar. İnsanlık uzaya çıkacak ve uzayda yolculuk yapabileceği kadar gelişmiş olsaydı, bu kadar çok çığır açmış olsaydı insanların hedefleri, amaçları, düşünceleri nasıl olurdu, diyaloglar nasıl olurdu? Biz aslında daha çok mangaka bunları göstermek istemiş diyebilirim. O yönden bakıldığı zaman mangaka hikayenin hakkını vermiş, karakterlerin hakkını vermiş diyebilirim. Hikayeyi toparlayacak olursak arkadaşlar, DS-12 mürettebatı var. DS-12 mürettebatındaki karakterlerin hikayelerini, amaçlarını ve amaçları doğrultusunda yapmış oldukları eylemleri okuyoruz diyebilirim. Konusu da bu şekildeydi arkadaşlar. Fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi isterseniz siz bir çizimlerine bakın, gelin, ondan sonra da videomuzu bitirelim. Haydi let's go. Arkadaşlarım, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video sizlerin hoşuna gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse bir beğen butonuna basmanızı, aynı zamanda da kanalıma abone olmanızı rica edeceğim sizlerden. O zaman bunları da söylediğime göre bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum. Adios amigos.